Dünyanın farklı yerlerinde ölümle ilgili ilginç ritüeller uygulanıyor. Ancak Hindistan'daki bir gelenek hem şaşırtıcı hem de derin bir anlam taşıyor. Hindular Ganj Nehri kıyısında ölülerini yakıyor ve küllerini nehre bırakıyor. Bu ritüel yaşamın sona ermesi değil, yeni bir başlangıcın sembolü olarak görülüyor. Peki bu kadim geleneğin ardında ne var? Ganj Nehri'nin neden bu kadar kutsal kabul edildiğini ve bu ritüelin felsefesini birlikte keşfedelim. Hindular için ölüm, ruhun bir sonraki aşamaya geçişini simgeliyor. Hinduizme göre beden, ruhun geçici bir kabuğu, ateş ise ruhu özgürleştirerek nihai huzura ulaştıran kutsal bir araç. Bu nedenle bedenler gömülmek yerine yakılıyor. Ateşin arındırıcı gücü, ruhu bedensel bağlılıklardan kurtararak sonsuz bir varoluşa adım atmasını sağlıyor. Ancak bu ritüelin kökenleri, Hinduizmin en eski metinleri olan Vedalara kadar uzanıyor. Ateş, Hinduizm'de sadece arındırıcı bir araç değil, aynı zamanda Tanrı Agni'nin bir tezahürü olarak kabul ediliyor. Agni, tanrıların elçisi olarak ruhu öteki dünyaya taşıyor. Bu yüzden ölen kişinin bedeni ateşe teslim edilirken, ruhun güvenli bir şekilde sonraki yaşamına geçeceğine inanılıyor. Cenaze ritüelleri sırasında kutsal metinlerden bölümler okunuyor. Bhagavad Gita'dan alıntılarla ölümün ruhun yolculuğundaki anlamı aktarılırken, Rig Veda'dan pasajlar ruhun huzura kavuşması için dualar içeriyor. Özellikle şu sözler ritüelin felsefesini özetliyor. Ruh hiçbir zaman doğmaz ve ölmez. O ezelden beri var olan, yok olmayan ve yok olmayacak olandır. Ganj Nehri, Hinduizm'de tanrıça Ganga'nın yeryüzündeki yansıması olarak kabul ediliyor. Her damlası kutsal görülen bu nehir, sadece bir su kaynağı değil, ruhların kurtuluş yolculuğunda bir köprü. Efsaneye göre Tanrı Shiva, Ganga'nın yıkıcı gücünü kontrol etmek için onu saçlarından geçirerek yeryüzüne indirmiş. Bu nedenle Ganj kıyısında yakılmak ve küllerin nehre bırakılması, ruhun sonsuz huzura ulaşması için en kutsal yol olarak görülüyor. Ritüel oldukça sistematik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ölen kişinin bedeni önce Ganj nehrinin sularıyla yıkanıyor. Bu, kişinin günahlarından arınmasını simgeliyor. Ardından genellikle sandalgillerden yapılan odunların üzerine yerleştiriliyor. Sandal ağacının hoş kokusu ve kutsallığı nedeniyle tercih edildiği bu işlem, ailenin en büyük erkek çocuğu tarafından başlatılıyor. Bu gelenek, ölen kişinin ruhunun özgürleşmesine yardımcı olacak duaların okunmasıyla devam ediyor. Yakma işlemi sırasında törene katılanlar dualar okuyor ve Vedik ilahiler eşliğinde bedeni ateşe teslim ediyor. Bu ritüel aynı zamanda ruhun karmasından arınarak moksha'ya ulaşmasını, yani ölüm ve yeniden doğum döngüsünden kurtulmasını sağlar. Ancak bu ritüel herkes için geçerli değil. Hamile kadınlar, 5 yaşından küçük çocuklar ve rahipler gibi bazı gruplar kutsal kabul edildikleri için Ganj Nehri'ne doğrudan bırakılıyor. Bu kişilerin ruhlarının saf olduğuna inanılıyor ve arındırılmalarına gerek görülmüyor. Hinduizm'deki samsara, reenkarnasyon döngüsü, inancına göre bu ritüel ruhun özgürleşmesi için önemli bir adımdır. Ancak ritüel her zaman ideal şartlarda gerçekleştirilemeyebiliyor. Bazı durumlarda bedeni tamamen yakacak kadar odun bulamayan aileler cesetleri eksik yakılmış bir şekilde bırakmak zorunda kalıyor. Bu, Hinduların modern dünyadaki ekonomik zorluklarla yüzleştiğini gösteriyor. Ritüelin ardından küller Ganj nehrine bırakılıyor. Bu, ruhun sonsuz huzura kavuşmasını ve ölüm döngüsünden kurtulmasını sağlıyor. Ancak bu kutsal ritüel çevresel bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Ganj'ın suları her yıl milyonlarca cenazeden kalan külleri ve organik atıkları taşıyor. Bu durum nehrin kirlilik seviyesini artırıyor ve hem hükümeti hem de çevrecileri çözüm bulmaya zorluyor. Hindistan hükümeti Ganj nehrinin temizlenmesi için büyük projeler başlatmış durumda. Ancak bu projeler geleneklerin korunmasıyla çevresel dengelerin sağlanması arasında bir denge kurmayı amaçlıyor. Modern dünyada bu ritüelin sadece manevi değil, aynı zamanda maddi bir yük haline geldiğini görüyoruz. Sandal ağacı ve odun fiyatları birçok aileyi daha ekonomik alternatifler aramaya itiyor. Bunun yerine bazıları toplu kremasyon hizmetlerine yöneliyor veya elektrikli krematoryumları tercih ediyor. Elektrikli krematoryumlar çevresel kirliliği azaltmak için tercih edilen modern bir yöntem olsa da geleneksel inanışlara uygun bulunmadığı için yaygınlaşması zaman alabilir.
Bu ritüelin sosyal boyutu da oldukça dikkat çekicidir. Ailenin en büyük erkek çocuğu bu ritüeli başlatma görevini üstlenir. Bu gelenek, toplumsal sorumlulukların ve aile içi rollerin bir yansımasıdır. Aynı zamanda yaz sürecinin bir parçası olarak ritüel, aile üyeleri için kaybı kabullenme ve bir kapanış süreci sağlar. Ganj Nehri'nin kutsallığı sadece ölümle değil, aynı zamanda dini festivallerle de ilişkilidir. Kumbh Mela gibi festivallerde milyonlarca insan günahlarından arınmak için bu nehirde yıkanır. Bu, Ganj'ın sadece bir nehir değil, aynı zamanda Hinduizmin manevi sembollerinden biri olduğunu gösterir. Hiç düşündünüz mü? İnsanlar neden ölülerini yakmayı tercih ediyor? Hinduizme göre bu ritüel ölümün bir son değil, ruhun sonsuz yolculuğunda yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatıyor. Ateşin arındırıcı gücü ve Ganj'ın kutsallığı Hindu ölüm ritüelinin temel taşları olarak kabul ediliyor. Bu kadim gelenek hem kültürel hem de manevi bir miras olarak yaşatılmaya devam ediyor. Ancak bu ritüel modern dünyada çevresel ve ekonomik tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Sizce ölüm gerçekten bir son mudur yoksa yeni bir başlangıç mı? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.